Merhaba arkadaşlar, ben Elif Piranise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Yine sizlere bugün çok güzel ve çok kolay bir berenin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Böyle içinde renkli ipleri olan bir bere çalışması ve arkadaşlar özellikle büyük anlattım bu çalışmayı. Benim başıma çok rahat oluyor. Bunu kendim kullanacağım. Sonunda benim de bir berem olmuş oldu. Derler ya, terzi kendi söküğünü dikemez. Ondan sonra mum dibini aydınlatmaz. Gerçekten öyle. Ama bunu kendime örmüş oldum arkadaşlar. Benim başıma çok rahat oluyor. Daha küçük örmek isterseniz tabii ki mümkün. Sadece ilmek sayılarınızı azaltarak arkadaşlar örnek kurulumunu anlattım. Kaç ve kaçın katları olduğu şeklinde. İlmek sayılarınızı ayarlayarak biraz daha azaltarak ve şu görmüş olduğunuz son iki örnek çalışmasını yapmayarak, yani boyu da kısaltarak, en ve boyu küçülterek istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Daha büyük örmek isterseniz de bakın arkadaşlar, büyükçe bir çalışma zaten. Ama daha da büyük örmek isterseniz yine değişen bir şey yok. Hem lastik kısmında ilmek sayınızı şu örneği bozmayacak şekilde artırarak istediğiniz baş ölçüsüne uygun şekilde örebilirsiniz. İki renk bir çalışma. Yine misinalı şiş kullandık arkadaşlar. Dönerek ördük. Hiç dikişimiz yok. Ben pompon kısmına, tepe kısmına pompon yapmak istedim. Kendim kullanacağım için de açık renk ipimle yaptım, ama bir çocuğa kullanacak olsaydım sanırım renkli iple beraber böyle daha renkli görünür bir şey yapardım pompon olarak. Böyle çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Birçok bere modeli anlatmaya devam edeceğim. Havalar soğudu ve soğuk bir kış bizi bekliyormuş. Bere anlatırken hep bunu tekrarlıyorum ama hep haberlerde aynı şeyleri duyduğum için söylüyorum. O yüzden bu yıl biraz daha fazla bere anlatmayı planlıyorum. Özellikle şiş örgülerde ve özellikle misinalı şişlerle beraber örülecek olan bütün bereler anlatmayı planlıyorum arkadaşlar. Evet, beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Ören arkadaşlar, sizin yorumlarınızı özellikle bekliyorum. Beğenen arkadaşlar, beğendiyseniz yine sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Ve kanalıma henüz abone olmayan arkadaşlar, kanalıma abonelik ücretsizdir arkadaşlar. Bu abone olu görünce ürküyorsunuz ama tıpkı Instagram'da takibe almak, Facebook'ta arkadaş eklemek gibi YouTube'da da abone ol diye bir buton var. O butonun özelliği sadece takibe almak. Tıpkı Facebook ve Instagram'da ya da TikTok'ta olduğu gibi. Yani abone ol butonunu tıkladığınızda bir şeye abone olup sizden bir abonelik ücreti istenmez arkadaşlar. Takip etmek gibi düşünün. Abone butonunu tıklayıp bildirimleri aktif hale getirdiğinizde de benim yayınlamış olduğum her bir video yayınladığım an itibariyle size bildirim olarak gelir. İşte Elif Piranise yeni bir model anlattı diye size bildirim gelir arkadaşlar. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olabilirsiniz. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü bere çalışmamı Dedi Yarn'ın Notch Volley serisiyle öreceğim. Biraz böyle içinde yün içeriği olan güzel bir örgü ipi. %25 içinde yünü var. %75 akrilit içeriği olan, şöyle orta kalınlıkta arkadaşlar, 100 gram ve 200 metre uzunluğunda bir örgü ipi. Bugün bere çalışmamı biraz böyle büyük yapmak istiyorum. Normal ördüklerimizden bir tık daha büyük olsun istiyorum. O yüzden 93 ilmek şişime attım. Şiş numaramda arkadaşlar hemen söyleyeyim. 40 santim uzunluğunda kısa uçlu ve 4 milimetre. Lastik kısmını bununla öreceğim. Belki üst kısmı yarım numara şişimi büyüterek devam edebilirim. İki renkli bir çalışma olacak arkadaşlar. Böyle elimde bakın
renk geçişleri olan böyle bir ip var. Bunu 2 ya da 3 kat kullanacağım. Yani örerken karar vereceğim. Böyle değişik güzel bir çalışma olacak. Evet, şimdi klasik ilmek atma tekniğiyle beraber şişime 93 ilmek attım. Bakın ilmeklerin şu alt sırasını kontrol ediyorum. Dönmemiş olması lazım. Bakın bu şekilde. İlmeklerimi attım. 93 ilmeğim var. Şimdi bir tane ilmeği arkadaşlar kilit ilmeği olarak kullanacağım. Bakın ilk ilmeği geliyorum. Son ilmeğimin yanına alıyorum. Şu son ilmeği bunun üzerinden geçiriyorum. Şöyle sıkıyorum. Bakın böylece yuvarlak bir hat elde etmiş olduk. Artık dönerek şöyle rahatça örebiliriz. Lastik kısmında tekli lastik kullanacağım arkadaşlar. Şimdi burası benim tur başlangıcım. Bakın şurası benim tur başlangıcım. Özellikle yeni başlıyorsanız misina şişli örgü örmeye tur başlangıçlarınızı karıştırmamanız için şöyle bir işaretleyici ya da renkli bir ip kullanabilirsiniz. Şimdi tekli lastik çalışmasıyla önce lastik kısmımızı öreceğiz. Ben tekli lastik kullanacağım. İstediğiniz lastik çalışmasını uygulayabilirsiniz. Tekli lastikte bakın tur başından itibaren başlıyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde bir tur boyunca örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, bir tur boyunca bir düz bir ters olarak örgümü ördüm. Bakın tur sonundaki ilmeğim ters ilmek oldu. Turumu tamamladım. Arkadaşlar 93 ilmekle örgümüze başladık. Şu birleştirme ilmeği olarak 93. ilmeği kullandık. Dolayısıyla şu an şişimizde bizim 92 ilmeğimiz kaldı. 92 ilmekle beraber lastiğimizi örüyoruz. Şimdi birinci turu bitirdik. İkinci turda yine bakın düzün üstüne düz, tersin üzerine ters örüyoruz. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Bu şekilde istediğimiz lastik uzunluğunu elde edene kadar örmeye devam edeceğim. Arkadaşlar iplerin markalarına takılmayın. Bizim için önemli olan iplerimizin özelliği ve kalınlığı. Yani bu marka ip bulamayıp endişe eden arkadaşlar oluyor. Daha önce de benzeri sorularla karşılaştım. Önemli olan bakın ipimizin özelliği ve ipimizin kalınlığı. Evet, ikinci turda bakın örüyorum. Düzün üzerine düz, tersin üzerine ters. Bakın. Dokumuz bu. İpimiz bu arkadaşlar. Kalınlığımız da bu. Evet, şimdi ikinci turu örüyoruz. Muhtemelen 10 ya da 12 tur boyunca öreceğim. Şöyle biraz kalınca bir lastik çalışması olsun istiyorum. Öreyim. Ondan sonra model çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar, lastik çalışmamı tamamladım. Bu benim için yeterli bir yükseklik oldu. Hemen sayalım. Bakın 2, 4, 6, 8, 10. Tam 12 sıra boyunca örgümü ördüm. Santim olarak uzunluk vereyim. Şöyle tuttuğumda tam 5 santim uzunluğunda bir lastik çalışmış olduk. Şimdi arkadaşlar lastiğimiz bitti. Burası bizim tur başımız.
Bir tur boyunca düz örgü öreceğiz. Tur başlangıcından itibaren var olan ilmeklerimi düz örgü olarak örüyorum. Bu bir turu ördükten sonra renkli ipimizle beraber örnek çalışmasına başlayacağız. Şimdi turumuzu tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım. Şimdi örnek kurulumuna başlıyoruz arkadaşlar. Yine tur başlangıcından başlayacağız örneğimizi kurmaya. Tur başlangıcındaki ilk ilmeğimi düz örgü olarak ördüm. Şöyle renkli ipim var. Bunu 2 kat kullanacağım ince olduğu için. Şöyle 2 kat ipimi alıyorum. Şimdi model kurulumuna başlıyoruz. Bakın sırada 1, 2, 3 tane ilmeğim var. Soldan sağa doğru bu 3 ilmeğin içerisine batıyorum. Sonra renkli ipimle beraber örüyorum. İlmekleri şişten çıkarmıyorum. Geliyorum, şişimin üzerine ipimi doluyorum. Tekrar aynı ilmeklerin içerisine batıyorum ve bir kez daha örüyorum. Modeli böyle çalışacağız. Ardından krem ipimle beraber bir ilmek düz örgü örüyorum. Sonra tekrar 1, 2, 3 ilmek var. Sıradaki 3 ilmeğin içerisine soldan sağa doğru şişimi batırıyorum. Renkli ipimle hepsini birlikte bir örüyorum. İlmekler şişte. Şişime ipimi doluyorum. Tekrar aynı ilmeklerin içerisinden batıp bir kez daha örüyorum. Yani 3 ilmeği birlikte örüyoruz ama bakın 1, 2, 3 ilmek de çıkarmış oluyoruz. Model böyle çalışılıyor. Bir daha göstereyim. Şimdi sırada bir ilmek düzüm var. Krem ipimle beraber bu düz ilmeğimi ördüm. Ardından sıradaki 1, 2, 3 ilmeğe soldan sağa doğru batıyorum. Renkli ipimden bir ör, bir dola, tekrar bir kez daha aynı ilmekleri örüyorum. Sonra bir ilmek kremle düz. Evet, turu böyle tamamlayalım. Arkadaşlar tur sonuna yaklaştık. Turu beraber tamamlayalım. Bir ilmek krem ipimle ördükten sonra şimdi sıradaki 3 ilmeği soldan sağa doğru renkli ipimle bir kez ördüm. Şişime ipimi doladım. Ve yine aynı ilmekleri bir kez daha ördüm. Ardından bir ilmek krem ipimle ördüm. Bakın tur sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği yine renkli ipimle birlikte bir kez ördüm. Bir doladım ve bir kez daha örerek turumu tamamladım. Evet, turumuzu tamamladık. Şimdi bir sonraki turda sadece krem ipimizle beraber örgümüzü öreceğiz. Yine hep düz ilmekler öreceğiz arkadaşlar. Bakın başladım. Tur başlangıcından itibaren örüyorum. Şimdi burada 3 tane ilmeğimiz var. Bak. 1 2 ve 3. Şurada başlangıç ipim var. Bunu sıkıştırarak düğümleyeyim. Evet. Sonra onu ilmeklerin arasından gizleyeceğim.
Devam ediyorum. Bir, iki, 3 ilmek var burada. Bakın örüyoruz. Model zaten böyle oluşuyor arkadaşlar. Bu sırada var olan ilmeklerin tamamını düz örgü olarak örüyoruz. Burada 3 ilmeğimiz oluyor. Bunu örerken dikkat edelim. Eğer benim gibi çift kat ip kullandıysanız özellikle çok dikkat edin. Evet, bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Evet, turumu düz örgülerle tamamladım. Şimdi yeni tura geçiyoruz. Yine krem ipimizle beraber var olan ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Bakın örnek belirgin olmaya başladı. Şimdi bu turu da böyle tamamlayalım. Evet arkadaşlar, tur sonuna geldim. Bakın yeniden örnek çalışması yapacağım. O yüzden şöyle yapıyorum. Kaydırmalı bir örnek çalışması olacak arkadaşlar. Şimdi şu anda yapacağımız model çalışmasını şuradan göstereyim. Bakın. Bir düz krem ilmeğim var ya. Onun öncesi ve sonrası 3 ilmek olacak şekilde çalışacağım ki şu iki örneğin tam ortasına bir örnek gelsin. O yüzden turun sonuncu ilmeğini örmeyeceğim. Şöyle yapıyorum. Bakın, buraya model çalışacağım için şu tur başlangıcının işaretleyicisini çıkartıyorum. Bu ilmeği yerine alıyorum. Tur sonundaki ilmeğim de dahil olacak şekilde bakın 1 2 şu 3 ilmeği birlikte renkli ipimle model çalışması yaparak örüyorum. Bakın, bir kez ördüm. Turu tamamlamış oldum. Şu ilmeği işaretleyicimi taktım. Bir dolama yaptım ve tekrar bu 3 ilmeği birlikte örttüm. Bakın, şuradaki bir ilmek tur öncesinin, tur sonunun ilmeği, sonra da şu örmüş olduğum 2 ilmek yeni turun ilmeği olmuş oldu. Şimdi araya bir tane krem ipimle bir ilmek örüyorum. Bakın, şimdi daha iyi anlayacaksınız. Model çalışması yapacağız. Şu ortadaki örmüş olduğumuz bir krem düz ilmeğimiz, onun öncesi ve sonrasındaki 2 ilmekle beraber bu 3 ilmeği birlikte renkli ipimle ördüm. Şişime ipimi doladım ve tekrar örttüm. Bakın, iki örneğin arasında bir örnek çalışmış olduk. Devam ediyoruz. Bir ilmek düz, ardından yine 1 2 3 ilmeği birlikte örerek model çalışmamızı yapıyoruz. Bir ör, bir dola, tekrar bir ör, ardından bir ilmek kremle ör. Bir kez daha göstereyim, sonra turu böyle tamamlayacağız arkadaşlar. Ördüm, doladım, tekrar aynı ilmeği ört. Evet, sonra bir ilmek krem ipimle düz örgü ördüm. Turu tamamlayalım bu şekilde. Evet, tur sonuna yaklaştım. Turu beraber tamamlayalım. Model çalışmamdan sonra bir ilmek krem ipimle ördüm. Bakın, tur sonunda 5 ilmeğim kaldı. Şimdi şu 3 ilmeği birlikte renkli ipimle ördüm, bir doladım ve bir kez daha ördüm.
Ardından bir ilmek krem ipimle ördüm. Geldim, bakın şu tur başında model çalışmamı yapmış olduğum bir ilmek var. Onu da krem ipimle ördüm ve turumu tamamladım. Şimdi yeni tura başlayacağız. Yine krem ipimizle beraber toplamda 2 tur boyunca var olan ilmeklerimizi örüyoruz. 1 2 3 ilmek model çalışmamın olduğu yerde, bir ilmek de krem ilmeği. Şurayı karıştırmamaya dikkat edin. Burada 3 ilmeğimiz var. Bakın 1 2 ve 3. Evet, bu birinci turu tamamlayalım. Sonra ikinci turu da yine krem ipimizle örüp tamamlayalım. Üçüncü turda yine model kurulumu var. İlk başladığımız şu alt sıraya hiza olacak şekilde, bakın zaten çok belli. Şu ara ilmeğimiz olacak. Sağında ve solundaki 2 ilmekle beraber model çalışmamızı yapacağız. 2 turu tamamlayalım. Kurulumla devam edelim. Evet arkadaşlar, ikinci turumu da bakın tamamlamış oldum. Şimdi yeni tura başlayacağız. Yeni turda işaretleyicimi alıyorum. Bakın bir ilmek krem ipimle düz örüyorum. Bakın sırada 1 2 3 tane ilmeğim var. Şu orta ilmeğim bakın tam aşağıdaki örneğin hizasına geliyor. Yani kurulumu buradan yapıyoruz. Tur başlangıcında bir ilmek krem ipimle ördükten sonra sıradaki 3 ilmeğin içerisine birlikte battım. Bir kez ördüm. İpime bir kez şişime bir kez ipimi doladım ve tekrar bir kez daha ördüm. Bakın. Sonra krem ipimle bir ilmek düz örgü ördüm. Sonra tekrar 1 2 3, bakın şu ortadaki krem ilmek hep ortada olacak. Bu şekilde kontrol edebilirsiniz. 3 ilmeğin içerisine battım. Bir kez ördüm. Bir doladım. Tekrar battım. Ve bir kez daha ördüm. Tekrar bir ilmek krem. Hep model birbirinin bu şekilde tekrarı olarak devam edecek arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa ulaşana kadar bu şekilde öreceğiz. Sonra tepe kısmında kesimlerimiz olacak. Sanırım anlaşılır olmuştur. Bakın çok da güzel oldu. Bunu tek renk iple de yapabilirsiniz. Yani illa bu şekilde ebruli renk geçişli ip olmasına gerek yok. Tek renkli de yapabilirsiniz. Nasıl zevkiniz size uygunsa, nasıl hoşunuza gidiyorsa o şekilde çalışabilirsiniz. Ama böyle iki farklı renk ve bu örnek çok da güzel olmuş oldu. Evet, bir miktar örelim, tepe kısmında devam edelim. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi beremi hep aynı şekilde kaydırarak ördüm. Modelleri saydığımda şu örgüleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tam 11 kez aynı şekilde örnek çalışmasını uyguladım. Bu benim için yeterli bir uzunluk. Şimdi size de ölçü vereyim. Kaç santim ördük hemen söyleyeyim. Arkadaşlar 14 santim uzunluğunda örnek çalışmam oldu. Lastikle beraber de 19 santime ulaştık. Şimdi artık tepe kısmına yaklaştık. O yüzden kesim yapacağız. En son model çalışmamı uyguladım ve bir sıra düz örgümü ördüm ve tur başındayım. Şimdi ikinci sıra düz örgümü örerken kesim yapacağım arkadaşlar. Bakın tur başında
ilk ilmeğimi düz örgü ördükten sonra bakın bir model çalışmamın ilmeği, ikincisi aradaki düz olan ilmeğim, üçüncüsü de diğer model çalışmamdaki ilmek. 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği birlikte düz örgü olarak ördüm. Sonra bir ilmek düz ördüm. Bakın yine aynı şey. Ortada bir düz ilmeğim, kenarda model çalışmamın ilmekleri. Yine bu 3 ilmeği birlikte düz olarak ördüm. Yani bir ilmek düz örüyorum. Sonra sıradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Bir düz, sonra 3 ilmeği birlikte. Bir düz, sonra 3 ilmeği birlikte. Evet, bu şekilde turu tamamlayalım. Evet, turumu tamamladım. En son bir düzden sonra tur sonunda 3 ilmeğim vardı. 3 ilmeği birlikte ördüm. Turum bitti. Arkadaşlar bir model çalışması daha hemen buraya yapmak istiyorum. Şimdi tur bitti. Yeni tura başlıyorum. Renkli ipimle beraber bakın. Bir düz, 3 ilmeği birlikte ördüğümüz ilmeğimiz ve yanında bir düz ilmeğimiz var. Şimdi örneği buraya koyuyoruz. Bakın zaten iki örneğin tam arası olmuş oluyor. Geliyorum. 3 ilmeği birlikte ördüm. Şişime ipimi doladım. Tekrar bu 3 ilmeği birlikte örüyorum. Evet. Bakın model çalışmamı uyguladım. Sonra bir ilmek düz. Bakın. Ardından yine model çalışmamı uygulayacağım. 1, 2, 3 ilmeğim var. Bir ördüm. Bir doladım. Tekrar 3 ilmeği birlikte ördüm. Ardından bakın bir ilmek düz. Hiç örneğimiz bozulmadı. Görüyor musunuz? Bir kez daha göstereyim. Bakın aradaki düz ilmeğim burada. 3 ilmeği birlikte ördüm. Bu 3 ilmeği birlikte battım. Bir ör, bir dola. Sonra tekrar bu 3 ilmeği birlikte ör. Evet, bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Arkadaşlar model çalışmamı uygulayarak geldim. Bakın tur sonunda 3 ilmeğim kaldı. Burada model çalışmamı yaptım. Şimdi bir düz ilmek örmem lazım. Burada da hemen tur başlangıcında örnek çalışmam var. Yani buradaki 3 ilmek bir ilmek olacak şekilde tekrar kesmem lazım ki model bozulmasın. Şimdi geliyorum, bu 3 ilmeği birlikte batıyorum. Ve bunun üçünü birlikte örüyorum. Bakın hiç model bozulmadan görmüş olduğunuz gibi örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Örnek çalışması yapmış olduğum ilmekleri düz örgülerle örüyorum. Bakın 1, 2, 3. Geliyorum. Bir düzüm var. Onu düz olarak örüyorum. Tekrar örnek çalışmamdaki ilmekleri 3 tane düz örgü olarak örüyorum. Evet, bu şekilde turumuzu yine tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bakın turumu tamamladığımda ilmek sayım bayağı azalmış oldu. Artık model çalışması yapmamıza gerek yok. Çünkü ilmek sayımız oldukça az. O yüzden geliyorum. Bakın renkli ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kestim. Önce onu bir tığımızla sabitleyelim. Düğümleyelim. Bakın geliyorum burada. Tığımın yardımıyla şöyle düğümleyip sabitledim.
Bakın örgümüzün içi de çok güzel arkadaşlar. Sonra örgümün içerisinde yine tığ yardımıyla kalan ipimi bir miktar yürütüyorum. Evet. Ve fazlasını keserek temizliyorum. Şimdi kaç ilmeğim kaldı hemen onu da söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, tam 44 ilmeğim kaldı. Bir kesme daha yapacağım. Şöyle misinamızın bakın boyu oldukça uzun kaldı. İlmekleri eksilttiğimiz için. Şimdi ne yapıyorum? Bakın geliyorum. Birinci ilmeği tur başındayım bu arada. Hemen şunu takalım. Burası tur başımız. Hemen geliyorum bakın. Tur başındaki ilk ilmeğimi, şu ilmeği ipi sıkıştırın arkadaşlar, bol kalmasın. Sıkıştırarak birincisini ördüm. İkincisini ördüm. Bakın yine model çalışmamın ilmeği 1. Aradaki düz ilmek 2. Yine model çalışmamın ilmeği 1. Bu üçünü birlikte düz örgü olarak örüyorum. Sonra bir düz. Ardından sıradaki yine 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bir düz. Eğer bunu örmekte zorlanıyorsanız bu kesimi yapmadan da bitirebilirsiniz. Ben biraz daha böyle derli toplu olmasını istediğim için bir sıra daha kesme yapıyorum. Sonra zaten iğneyle beraber ilmeklerimizi toplayıp bitireceğiz. Bakın. Sıradaki 3 ilmeği şöyle ilmekleri biraz gevşeterek misinadan kaynaklı biraz ilmekler sıkıştı. Evet. 3 ilmeği birlikte. Üç ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bir ilmek düz. Sonra tekrar sıradaki 3 ilmeği birlikte örüyorum. Sonra bir ilmek düz. Bu şekilde turumuzu tamamlayalım. Eğer misinanız sıkıştıysa arkadaşlar hemen şöyle fazlasını alın. Sonra devam et. Bakın böyle daha rahat oluyor. Şimdi sıradaki bakın 1, 2, evet. 3 ilmeği birlikte düz. Sonra bir ilmek düz. Bu şekilde tamamlayalım. Evet, tur sonuna geldim. 3 ilmeği birlikte ördükten sonra bakın sırada tur sonunda 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de birlikte öreceğim. Arkadaşlar bu son sırayı aslında yardımcı bir şişle örebilirdik. O zaman bizi bu kadar zorlamazdı. Çünkü ilmekler sıkıştı, misina daraldığı için, ama ördük ve bitirdik. Bakın tur sonuna geldik. Evet, şimdi bakın ilmek sayımız çok azaldı. Bu kadar. Şimdi şöyle 20-25 santim uzunluğunda ipimi kesiyorum. Artık tamamladık. İğneme ipimi alacağım ve ilmekleri toplayacağım. Evet. Şimdi ilmeklerimizi arkadaşlar bakın. Kaç ilmeğim kaldı onu da söyleyeceğim.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, tam 22 ilmeğimiz kalmış. Şuranın başını tuttum. Bakın. Şuraya. İlmeklerimi şöyle sıkıştırıyorum. Bakın. Görüyor musunuz? Şöyle sıktım. Sonra burada düğümleyerek sabitliyorum. Şöyle birkaç kez yine iğnemin yardımıyla ilmeklerin arasından geçiyorum. Şimdi iğnemi içeriye gönderdim ve burada düğümleyerek artık bitiriyoruz. Arkadaşlar, isterseniz hazır pompon, isterseniz renkli ya da düz renk olan ipinizle pompon çalışarak bereyi pomponlu yapabilirsiniz. Bakın bitti. Gördünüz mü ne kadar güzel oldu. Ta kapanışa kadar örnek çalışmamızı hiç bozmadan da devam etmiş olduk. İsterseniz renkli, isterseniz düz ipinizle ya da hazır pompon kullanarak nasıl arzu ediyorsanız pompon çalışabilirsiniz ya da böyle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben krem ipimle beraber bir pompon çalışması yapacağım. Biraz özellikle büyük ördüm ki kendim kullanabileyim diye. Biraz büyük bir çalışma oldu. Rahat okula giden çocuklarınızın kullanacağı büyüklükte olmuş oldu arkadaşlar. Benim başım çok büyük değil. Oğlumun başına olan benim başıma da oluyor, öyle söyleyeyim. Şimdi en boy ölçüsü vereyim. Pomponsuz halimizde. Bakın tam 21 santim uzunluğumuz var. Şöyle lastik olan kısmımız 20, örnekli olan kısmımızda 23 santim, ama tabi bu esniyor arkadaşlar. Yani yetişkin başına olabilecek büyüklükte. İpimizde arkadaşlar yarım yumak bile ip kullanmadık. Düz ipimizden. Renkli ipimizden de işte zaten çok az kullandık. Aralarda örnek çalışması yaparak. Şimdi bir pompon çalışması yapacağım. Pomponumu takacağım ve son halimi size göstereceğim. Evet, bakın güzel bir pompon çalıştım. Şöyle düzeltelim. Şimdi arkadaşlar pomponumu da bakın nasıl çalışacağım. Şu tepe kısmım var ya. Bakın. Bir şu tam orta noktamız, bir tarafından bir tarafından geçebilecek şekilde şöyle ipimin birini bir taraftan tığımla içeriye alıyorum. Bakın. Burada. Diğerini de tam karşısından. Bakın. Evet. Sonra bunu içeride sıkıca şöyle bağlıyorum ki iyice bereye otursun. Ve ipini biraz şöyle uzun bırakarak kestim. Evet, bence pomponlu daha güzel oldu. İsterseniz arkadaşlar şu renkli iple de çalışabilirsiniz. Ben bunu kendim kullanmayı planladığım için üst kısmının pomponunu da açık renk yapmayı daha uygun buldum. Evet, sonunda benim de bir berem oldu. Geçen yıl bir bereyle eldiven örmüştüm. Çiğdemcim, çok öpüyorum seni. Avusturya'dan Türkiye'ye beni ziyarete gelmişti. Ve onları çok beğenmişti. Ben de hiç kullanmadan
Çiğdem geldiğinde Çiğdem'e hediye etmiştim. Umarım kullanıyordur. Buradan Çiğdem'e de selamlar, sevgiler. Evet arkadaşlar, bakın harika bir bere çalışması oldu ve bu sefer büyük oldu. Özellikle büyük çalıştım. Ama dediğim gibi okul çağındaki, ilkokul dönemindeki çocukların rahatça kullanabileceği bir bere olmuş oldu. Daha küçük örmek isterseniz sadece ilmek sayınızı azaltarak örebilirsiniz arkadaşlar. İlmek sayınızı şöyle örneği bozmayacak şekilde azaltarak şu örnek çalışmamızı da işte 2 örnek daha az tutarak bitirebilirsiniz. O zaman daha küçük bir bere çalışmış olursunuz. Bakın ne kadar güzel bir çalışma olmuş oldu. Evet arkadaşlar, bir anlatımın daha sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı, özellikle örüp bitirdikten sonraki yorumlarınızı sizlerden bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.